Çizgi Molası'na hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Nihayet Türkçe çizgi roman okuma günlüğünün yeni bölümüyle karşınızdayım. Son zamanlarda okuduğum bazı ciltleri değerlendiriyorum sizin için. Yani bu sefer bayağı kalın 9 cilt var ama bir tanesinin zaten incelemesini yapmıştık kanalda. 9 adet DC Comics cildi. Bu bölüm için böyle bir konsept belirleyeyim dedim. Hani hazır böyle DC Comics okumaya başlamışken tamamı DC Comics çizgi romanları olacak. Ve daha önceki bölümlerde yapmadığım bir şey yapacağım. Bu çizgi romanları da bir sıralayacağım ben. Yani en beğenmediğimden en beğendiğime gibi. Yani bunların hepsi zaten hemen hemen hepsi çok güzel çizgi romanlar. Arada bir çürük elma var. Ondan da bahsedeceğim. Hadi o zaman daha fazla vakit kaybetmeden çizgi romanlarımıza bakalım. Superman Red Son ne anlatıyor? Bu aslında alternatif evren DC hikayesi. Superman burada Amerika'da Kansas'ta bir çiftliğe düşmek yerine Sovyetlerde bir komüne düşüyor. Ve böylece aslında bu evrendeki bütün dünyanın kaderi değişiyor. Çünkü Soğuk Savaş'ta artık Superman büyük bir avantaj olarak Amerika'nın değil Rusya'nın tarafına geçiyor. Bu hikaye böyle siyasi anlatısıyla çok güçlü olmayabilir ama özellikle karakterlerin alternatif yorumlarıyla, mesela böyle bir direnişçi, isyancı bir Batman, işte Superman'in boşluğunda mesela Amerika'nın umudu olan Lex Luthor ve onun Lois Lane'le olan ilginç ilişkisi. Tabii ki Wonder Woman, Green Lantern gibi karakterlerin de farklı yorumları var bu çizgi romanda. Ve aslında burada Superman Sovyetler Birliği'nin tam bir poster çocuğu oluyor. Ve Sovyetler Birliği'ni ve dünyayı düzene sokmak için elinden ne gelirse yapıyor gerçekten. Burada aslında biraz daha toplum mühendisliği işin içine giriyor. Yani sanki biraz daha komünizmi toplum mühendisliği gibi değerlendirerek ele almış diyebiliriz çizgi roman. Evet, ben oldukça beğendim. Yani bütün karakterlerin yorumlarını beğenmesem de özellikle sırf sondaki twist için bile okunabilecek bir çizgi roman. O finaldeki twist'i, sürprizi ben çok beğendim açıkçası. Ve bu sayede gerçekten beğendiğim bir çizgi roman oldu. Aslında ben bu çizgi romanı çok uzun süre önce aldım. Birinci basım bu. Ama çizgi romana uzun bir ara verdiğim için arkadaşlar anca okuyabildim. Ve evet, başka Superman ciltlerine bakacağız bu bölümde. Evet, şimdi yeni çıkan ciltlere biraz bakış atalım istiyorum. Wonder Woman Ölü Dünya. Bu da bir DC Black Label alternatif hikayesi. Ana evrenden, canon evrenden bağımsız. Wonder Woman'ı böyle uzak bir gelecekte, distopik bir gelecekte ele alıyor. Ve alıştığımız Wonder Woman'dan oldukça farklı. Yani çizimleri de zaten oldukça alışılmadık şekilde diyebiliriz. Bu çizgi romanı hem yazan hem çizen Daniel Warren Johnson bence güzel bir iş çıkarmış. Yani özellikle burada çizimlere ne kadar ısınabildiğiniz, ne kadar size göre olduğu, hitap ettiği çok önemli. Açıkçası ben çizimleri beğendim. Böyle biraz daha bilgisayar oyunu tarzını bana anımsattı. Böyle Darkest Dungeons tarzı falan diyebiliriz yani. Gerçekten kendine has bir çizimi ve anlatımı var. Böyle bu çizgi romanda Wonder Woman böyle bir iyilik timsali, parlayan bir umut ya da bir tanrıça gibi bir durumda değil aslında. Oldukça farklı bir durumda. Hafızasını kaybetmiş, zaten neler olduğunu hatırlamıyor. Ve bu dünya nasıl bu hale geldi? Ve kendisinin geçmişinde yatan sırlar ne? Bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor gerçekten. Ve oldukça beklenmedik dönüm noktalarına sebep oluyor hikayede. Yani bu canavarların hüküm sürdüğü ve insanların böyle çok az sayıda insanın bir araya toplanıp korku içinde yaşadığı dünyada Wonder Woman ve etrafındaki insanlar bir yolculuğa çıkıyor aslında. Ve burada merak edilen bir noktada kahramanlar nerede? DC evreninde kahramanlara ne oldu? Bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Konudan daha fazla bahsetmeyeceğim ama oldukça aksiyon olarak olsun, işte konudaki twistler olarak olsun tatmin edici bir hikaye bence. Ve bundan önce de çok fazla bir şey okumanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt baştan sona tek atımlık okuyabileceğiniz bir cilt. O yüzden tavsiye ediyorum size. Yani bu zaten bu bölümdeki pek çok cilt bu şekilde. Ama mesela şu YKY'den yeni çıkan diğer bir cilt, Çelik Adam, Brian Michael Bendis'in yazdığı Superman serisinin aslında başlangıcını veren cilt bu. Yani herhangi bir cilt numarası yok. Ancak bu Bendis'in Superman serisinin 0. cildi olarak düşünebilirsiniz. Brian Michael Bendis'in Superman serisi Superman'in hayatında ve canon olarak Superman lore'unda oldukça büyük değişimler getiriyor. Bunların bazılarını ben spoiler olarak yedim arkadaşlar. Zaten güncele baktığınızda bazı farklılıkları gözünüze çarpacaktır. Burada da onlardan biriyle ilgili bir şey oluyor. Yani zaten biliyorsunuzdur belki, Superman artık bir çocuğu var, oğlu var. Özellikle burada ailesiyle ilgili olan gelişmeler ilginçti. Ancak bunları böyle sayıların altına ikişer sayfa ikişer sayfa yayarak böyle cildin sonuna kadar sizi merakta tutmayı çalışmış. Açıkçası benim çok hoşuma gitmedi bu tarz. Ve Rogol Zaar adlı yeni bir düşman ortaya çıkıyor ve Krypton'un da kaderiyle ilgili, Krypton'un çöküşüyle alakalı bir amacı olduğunu anlıyoruz.
Ve bu hikayede Lois Lane de ortalarda yok. Yani Superman'in ailesi nerede? Lois Lane nerede? Hani böyle de bir gizem ortaya çıkarmışlar. Bunu da cildin sonunda anlıyoruz. Ama açıkçası ben böyle bir cildin sonuna kadar sizi tutmaya çalışan bu gizem olsun, işte ne bileyim bazı retconlar olsun benim çok hoşuma gitmedi ve özellikle bu dediğim gibi bu serinin başlangıcını yaptığı için aslında serinin devamını da okumak lazım. Serinin devamı basılacak mı onu da bilmiyoruz. Zaten Bendis'in Superman serisi o kadar çok sevilmedi arkadaşlar. Superman'in üzerindeki yaptığı değişiklikler de çok beğenilmedi. Çizgi romanda böyle gereksiz sivillerle olan konuşmalar olsun. İşte ne bileyim Daily Planet'ta olan bazı şeyler ama bu ciltte çoğu şey yarım kalıyor zaten. Hikayenin devamı için işte seri okumanız gerekiyor. O yüzden ben açıkçası bu cildi size çok tavsiye edemiyorum arkadaşlar. Çok tatmin edici bir finalde sunmadı benim gözümde. O yüzden tavsiye edemeyeceğim bir cilt. Yani şu okuduklarım arasında en beğenmediğim cilt bu oldu açıkçası. Diyelim ve geçelim bu cilde de. Evet, yeni basılan ciltlerden Catwoman Yalnız Kent. Bu şimdi gördüğünüz üzere biraz daha geniş bir cilt. Yani uzun değil ama şöyle enine biraz daha geniş bir cilt olarak basılmış. DC Black Label hikayesi. Bu tür hikayeler böyle ilginç bir perspektif sunuyor bize. Ne açıdan? Yani mesela Wonder Woman Ölü Dünya da o şekilde. Yani bir tür şey gibi düşünün. Dark Knight Returns ya da işte Old Man Logan yani yaşlı adam Logan hikayesi gibi karakterlerin ileriki yaşlardaki hallerini görüyoruz ve tabii dünyanın ne şekilde değiştiğini de. Ama bu Catwoman hikayesi o kadar da böyle distopik görünen bir gelecekte geçmiyor aslında. Soytarılar Gecesi diye bir dramatik olayların geliştiği bir gecede Batman, Komiser Gordon, Robin, Nightwing karakterleri hayatını kaybediyor. Catwoman da hapse düşüyor. Yani yaklaşık bir 10 yıl hapiste kalıyor. Ve hapisten çıkıp Gotham'a döndüğünde de işler çok daha farklı. Artık kostümlü süper kahramanlar, maskeli kahramanlar yok. Hatta yasaklanmış durumda. Ve bu hikayede Two-Face yani Harvey Dent görünüşte eski yollarını bırakmış, eski o kötü adam durumlarından sıyrılıp Gotham'ın belediye başkanı haline gelmiş. Ancak Gotham özellikle böyle bir polis eliyle çok böyle sıkı yönetim gibi bir yönetime tabi tutulmuş durumda. Hani pek çok vatandaş tarafından da böyle faşizan bir yönetim olarak değerlendiriliyor. Ama burada Catwoman'ın derdi de bir sırrı açığa kavuşturmak. İşte bu soytarılar gecesi diye adlandırılan gecede neler olduğunu da bize hafiften böyle flashbacklerle yavaş yavaş aktarıyor. Ve bu ciltte en ilginç şeylerden biri de işte bu Gotham'ın diğer sakinlerinin, hayatta kalan sakinlerinin bu dünya düzeninde ve yaşlılıklarında ne hale gelmiş olduklarını görüyoruz. Catwoman biraz daha böyle hem iyi karakterlerle hem kötü karakterlerle bir bağı olan bir karakter olduğu için bu durum bize ilginç karakter etkileşimleri sunuyor. Ama bu cilt daha çok böyle çok fazla aksiyon vesaire sunmaktan öte biraz daha soap opera tarzı gibi geldi bana. Biraz daha pembe dizi tarzı gibi geldi. Ama oldukça hoştu yine de. Yani böyle bir sezonluk bir dizi haline getirebilecek bir hikayeydi. Benim hoşuma gitti açıkçası. Selina Kyle'ı da sevdirdi. Yani Catwoman olarak karakterin bu versiyonunu da sevdim açıkçası. Zaten yazar çizer aynı. Cliff Chiang iyi bir iş çıkarmış. Çizimleri de oldukça güzel. Ama dediğim gibi biraz daha böyle soap opera tarzı olduğu için, pembe dizi tarzı olduğu için bu tarz sizin hoşunuza gidebilecekse bir göz atabilirsiniz. Ve evet madem Gotham'a doğru geçiş yaptık. Şimdi sıradaki cildimiz Batman Arkham Tımarhanesi. Bu kapağa aldanmayın. GBC Yayıncılık bu çizgi romanı tekrar bastı arkadaşlar. Kapağını da zaten ekrana yansıtacağım. Bendeki bu İngilizce versiyon ama bakmayın ben yine bu içeriğe dahil ediyorum. Bunu da uzun bir süre okumamıştım arkadaşlar. Yani Batman hayranı olmama rağmen. Ama oldukça beğendim. Yani şöyle Grant Morrison'ın yazdığı ve Dave McKean'in çizdiği mi diyelim artık. Yani daha çok böyle farklı bir sanat tarzı var. Daha çok fırça kullanılmış gibi. Evet arkadaşlar bu ciltte Doktor Arkham'ın günlüğü aracılığıyla Arkham Tımarhanesi'nin geçmişine yolculuk ediyoruz. Buradaki bazı sırlar, bazı gerçekler ortaya çıkıyor okudukça. Ve aynı zamanda da 1 Nisan günü Arkham Tımarhanesi'nde suçlular Arkham Tımarhanesi'ni ele geçirmiş durumda. Ve polisle bir pazarlık yapıyorlar. Batman'i istiyorlar Arkham Tımarhanesi'nde. Yoksa içerideki çalışanları, Arkham Tımarhanesi çalışanlarını öldürmekle tehdit ediyorlar. Komiser Gordon Batman'le iletişime geçip bunu söylüyor. Batman de içeri girmeyi kabul ediyor. Ama tereddütleri var. Bu oldukça enteresandı. Yani Batman'in böyle bir tereddütlü bir halde görmek. Ve gerçekten de Arkham Tımarhanesi'ne girdiğinde Batman kendi geçmişiyle de yüzleşmek durumunda kalıyor. Zaten burada Joker'e göre Batman de oraya ait. Yani o da bir tımarhanenin sakini olması gereken bir karakter. Ve Batman'i hiç daha önce görmediğimiz bir tarzda görüyoruz arkadaşlar. Yani Batman köşeye sıkışmış gibi, kendinden emin değil gibi, böyle geçmişine fazla dokunulmasından, temas edilmesinden de hoşlanmıyor.
Ve buradan nasıl kurtulmaya çalıştığını da görüyoruz tımarhaneden. Tekrar dışarıya çıkmaya çalıştığını. Oldukça ilginç twistler, ilginç açığa çıkan şeyler mevcut hikayede. Ama ancak gerek Batman yorumu olsun, gerekse de bu sanat tarzı, farklı sanat tarzı olsun. Gerçekten çok sıra dışı bir cilt arkadaşlar bu. Yani Batman koleksiyoneriyseniz evet bunu koleksiyonunuzda bence mutlaka eklemelisiniz. Yani sırf bu sıra dışılığı için bile değer diye düşünüyorum ve gerek bu sanat tarzı olsun, bu atmosferi olsun. Oldukça gerilimli, etkileyici bir sunum tarzı var. Şöyle arkaya da hafiften böyle bir gerilimli müzikler açıp okumanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha da havaya girebilirsiniz. Yani herkese tavsiye etmekten çekindiğim bir cilt olabilirdi ancak yorumlara baktığımda çoğu kişi de bu cildi beğenmiş görünüyor. O yüzden ben de fazla çekinmeden tavsiye ediyorum Arkham Tımarhanesi'ni. Gerçekten sevdiğim bir Batman cildi oldu. Zaten bu arkadaşlar bir grafik novel. Yani bu da tek atımlık baştan sona tam hikaye olarak okuyabilirsiniz. Ve evet şimdi biraz daha gerçek dünyaya doğru ilerliyoruz. Gerçek dünya hikayelerine doğru. Batman Kara Gece, Paul Dini'nin yazdığı, Eduardo Risso'nun çizdiği aslında otobiyografik bir cilt. Paul Dini burada geçmişindeki en karanlık dönemlerden birini bize aktarıyor. Önce çocukluğundan başlıyor. Bu çocukluğunda işte bu hayali karakterleri nasıl kafasında gerçekmiş gibi canlandırdığını, onlarla konuştuğunu vesaire onları gördüğünden bahsediyor. Ve bunu da yetişkin hayatına aktarmış olabileceğinden bahsediyor bize. Yetişkin hayatında da oldukça dürüst bir şekilde olduğunu düşündüğüm psikoloğuyla burada görüşmelerini bile anlatıyor. Ve burada özellikle ikili ilişkilerde yaşadığı sıkıntıların yanı sıra yani yaşadığı bu sokaktaki serseriler tarafından yapılan bir saldırı sonrasında düştüğü oldukça karanlık bir dönemimizi anlatıyor arkadaşlar. Ve bu karanlık dönemden nasıl çıktığını, tabii şunu da belirtmek lazım. Paul Dini, Batman Animated Series'in yazarlarından biri. Daha sonra Batman hikayeleri de yazdı. Çizgi romanları yazdı. Bu sektörde oldukça bilinen, tanınan, değer verilen birisi. Harley Quinn karakterinin de yaratıcılarından aynı zamanda. Çünkü önce animasyonda ortaya çıkan bir karakterdi Harley Quinn. Ve evet Paul Dini burada animasyon vesaire yapım süreçlerine çok fazla değinmiyor ama yaşadığı bu bunalımdan işte bu varoluşsal krizden diyelim nasıl çıktığını bize anlatıyor. Bu açıdan etkileyiciydi. Tabii bu krizden çıkarken de böyle yine kafasında sanki bu Batman karakterleriyle canlandırıp onlarla bir diyaloğa girdiğini görüyoruz. Onlar geliyor bir şeyler söylüyor. Paul Dini'nin kafasında sanki bu karakterlerle diyalog kuruyor. Bu cildi özellikle genç yetişkin çağındaki arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Yani ikili ilişkiler hakkında da sizi düşündürebilecek, bazı mesajlar verebilecek bir cilt. Yani ben tabii ki bu yollardan çoktan geçtim ama özellikle bu genç yetişkin çağında düşülebilecek bunalımlar açısından da kendinizle bir bağ kurabileceğiniz bir çizgi roman. O yüzden gerçekten beğendim, tavsiye ediyorum. Evet yine bir Superman cildi. Superman klanı dağıtıyor. Arkadaşlar bu cildin böyle çizim tarzı biraz daha webtoon gibi oldukça renkli, sade ve biraz daha uzak doğu tarzında. Hatta kapağı da böyle çok belli etmiyor yani kitap zannedebilirsiniz bunu ama aslında bir grafik roman. Tek atımlık okuyabileceğiniz bir grafik roman. Ve adından da anlayabileceğiniz gibi Superman burada ırkçılarla karşı karşıya. Ancak burada daha çok Amerika'ya göç eden Çinli bir ailenin ve bu ailenin iki çocuğunun kız ve erkek olmak üzere iki kardeşin hikayesine de tanık oluyoruz. Onların maruz kaldığı ırkçılıkları işte bu Amerika'da taşındıkları metropolise adapte olma süreçlerini, yaşadıkları zorlukları görüyoruz. Ve bu aslında Superman'in de oldukça erken dönem hikayelerinden biri. Superman de burada kendi geçmişine gidip yani geçmişindeki flashbacklerle aslında çocukluğunda nasıl süper güçler vesaire olmadan böyle normal bir çocuk olarak görmek istediğini kendisinin ve toplum tarafından da kabul edilmek isteğini görüyoruz. Normal bir aileye sahip olan normal bir çocuk olmak istiyor aslında Clark Kent. İşte burada Lois Lane olsun, Jimmy olsun diğer karakterleri de görüyoruz. Yine Daily Planet tayfası. Ve burada arkadaşlar böyle ırkçılığa direkt tükaka demek yerine size aslında göstererek burada size ırkçılığın nasıl kötü bir şey olduğunu göz önüne sunuyor. Bu benim hoşuma gitti. Ve burada işte bu Superman'in geçmişindeki adapte olma çabalarıyla bu Çinli iki kardeşin de adapte olma çabasını paralel bir şekilde çok güzel bir şekilde bağlamış. Yani burada Superman'in karşısında ona meydan okuyan çok kuvvetli bir düşman olmamasına rağmen oldukça duygusal ve okumaya değer bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ben bu hikayeyi çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Ve Comic Corner Ahmet arkadaşımıza da buradan selam gönderiyorum. Bu iki çizgi romanı özellikle o önermişti bana. İkisini de okudum ve ikisini de beğendim. Comic Corner Ahmet arkadaşımızın da tavsiyelerine dikkate alalım. Gerçekten çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Evet,
son Superman cildimiz Superman Gizli Kimlik. Bu çizgi roman arkadaşlar Kurt Busiek'in en çok sevilen eserlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu da aslında gerçek dünyayla paralel bir hikaye. Yani bizim gerçek dünyamızda süper kahraman güçlerine sahip olsaydınız ne olurdu? Bunu işliyor. Aynı bizim gibi bir dünyada Superman'in sadece bir çizgi roman karakteri, bir popüler kültür karakteri olduğu dünyada ailesinin espri olsun diye soyadları Kent olan ailenin çocuğuna Clark adını vermesiyle başlıyor hikayemiz. Ve bu çocuk aslında çok fazla ayrımcılığa yani çok fazla böyle zorbalığa tabi tutuluyor bu adından dolayı. Çok fazla dalga geçiliyor kendisiyle. O yüzden böyle biraz daha yalnız kalmayı tercih eden bir karakter. Ve Clark Kent bir gün gerçekten de Superman'in güçlerine sahip oluyor. Yani burada nasıl meydana geldiğini kendisi de anlamıyor aslında. Ve bu güçleri kazandıktan sonra bu güçleri acaba açığa mı çıkarmalı, dünya ile paylaşmalı mı yoksa gizli mi tutmalı? İşte bu çizgi romanın adı Gizli Kimlik buradan geliyor. Bu çizgi romanda karakterimiz aslında böyle bir kendi günlüğü gibi, kendi yazdığı şeylerden bize aktarıyor hikayesini. Biz de oldukça böyle karakterin aslında düşünceleriyle bir arada takip ediyoruz çizgi romanı. Bu açıdan oldukça kuvvetliydi. Özellikle başlarını ben çok sevdim. Ve ilginç bir şey de çizgi roman karakterleri normalde pek yaşlanmaz biliyorsunuz zaman geçse de. Ama buradaki karakterimiz Clark Kent zamanla yaşlanıyor. Hayatının farklı evrelerine de şahit oluyoruz. Bu güzeldi açıkçası. Ve yaşlandıkça işte hayatında nelerin değiştiği, nelerin ortaya çıktığı. İşte mesela burada bir Lois Lane karakteri var ama tanışma şekilleri, bir araya gelme şekilleri oldukça farklı. Bu karakterin böyle yaşamı boyunca nelere şahitlik ettiğini ve hangi noktaya vardığını görüyoruz. Oldukça güzel bir hikayeydi. Yani evet bana biraz açıkçası sade geldi. Çünkü böyle tek süper güçlü kahraman kendisi gibi bütün hikaye boyunca. Yani aslında hükümet dışında çok fazla challenge yok ortada ama o yetiyor. Yani zorluk olarak. Bu çizgi romanın özellikle süper kahraman türüne yeni olan, bunun cazibesinin ne olduğunu merak eden, belki daha gündelik hikayelerden hoşlanan arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bu açıdan güzeldi. Ama sonlara doğru bana artık biraz hikaye kendini yazıyor gibi geldi. Yani çok fazla böyle sürprizler olsa da bana yeterince sürpriz veremedi diyeyim yani. Ya da daha böyle beklediğimiz klasik süper kahraman hikayelerinden farklı bir noktada ilerledi. Ama yine de okumak için tavsiye edebileceğim bir cilt. Superman ciltlerinden. Supergirl çizgi romanını zaten inceledim. Kanalda çizgi roman incelemesi var. Filmine gittim. Filminin de incelemesi var. Ek olarak neyden bahsedebilirim? Yani biraz böyle spoiler'ın kenarından dolaşacağım belki ama filmle de biraz karşılaştırma yaptım daha önce. Ya arkadaşlar bu oldukça renkli bir cilt. Yani kapakta gördüğünüz gibi böyle bir şiir tarzında duruyor Supergirl ve yani inanılmaz güzel renkleri var. İnanılmaz güzel çizimleri var. Ama sinemada Gunn'ın evreni de böyle daha renkli, daha çizgi roman gibi olduğu söylenmişti ilk Superman filminde. Keşke Supergirl filmi de bu tarz bir görselliğe daha yakın olabilseydi bir şekilde. Daha renkli, böyle gri, kahverengi tonlarından çok biraz daha böyle çizgi romana benzer renklerde olsaydı açıkçası daha güzel olurdu. Bu hikayede Ruthie anlatıyor hikayeyi ve başta Supergirl'ün Krem'i öldürdüğünden bahsediyor. Yani baştan sonunu bize söyleyen bir çizgi roman ama işte sonlarda bazı twistler var orada. Bazı şeyler açığa çıkıyor çizgi romanın sonunda ve bunların hiçbiri filmde yoktu. Bu benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Yoksa yolculuk tamamen farklı zaten. Ona çok değinmiyorum yani. Orada tabii ki de farklı olacak film. Ve bir de arkadaşlar çizgi roman kahramanları genellikle adam öldürmez. Yani ne bileyim Superman Lex Luthor'u istese öldürür ama öldürmez. Ya da işte Batman Joker'i de öldürebilir ama öldürmez. Çünkü onlar kahramandır. Yani öldürebildikleri için kahraman değillerdir. Öldürmedikleri için belki kahramanlardır. Onlarla başa çıkabildikleri ama onlardan iyi oldukları için kahramanlardır. Bunu da söyleyip buracıkta bırakayım yani. Siz gerisini anlarsınız. O yüzden diyorum ki film değil çizgi roman arkadaşlar. Çizgi roman çok güzel. Evet şimdi kapatmadan da şöyle bir sıralama yaptım. Hani zaman içinde belki bu sıralama değişebilir arkadaşlar ama en beğenmediğimden en beğendiğime bu çizgi romanları bir şekilde bir sıraya soktum. Puan vermiyorum. Ben bu kanalda çok puan vermeyi sevmiyorum zaten. Çünkü kişiden kişiye çok değişebilir gibi geliyor. Bu sıralama da size göre çok değişebilir ama siz de kendi sıralamanızı yapın ya da yani şu şöyle olmalıydı, bu sıralama farklı olmalıydı dediğiniz bir şey varsa aşağı yorumlara yazın. Ve evet, en beğenmediğim cilt Çelik Adam oldu arkadaşlar. Bendis'in Superman serisinin başlangıç cildi. Bu bana pek bir şey katmadı arkadaşlar. O yüzden evet bunu aradan çıkaralım. Catwoman Yalnız Kent. Aslında bu da güzel bir ciltti ama dediğim gibi çok fazla böyle sonlara doğru
pembe dizi tarzına dönüşmeye başladı. Belki sonları daha vurucu olabilirdi. İlginçti. Güzel şeyler vardı. Okumaktan keyif aldım aslında. Çok fazla böyle Catwoman okumadığım için Selina Kyle okumaktan da memnun oldum. Ama o kadar güzel ciltler var ki bu da bu noktaya denk geldi yani açıkçası. Gizli Kimlik. Bu da güzel bir cilt ama bana biraz fazla düz, fazla vanilla bir cilt gibi geldi. Yani böyle aşağıya koyunca haksızlık yaptığımı düşünebilirsiniz ama yine de tavsiye ediyorum. Superman sevenlere özellikle ve çizgi romana yeni olan arkadaşlara da tavsiye edebileceğim bir cilt. Wonder Woman Ölü Dünya, yani bunu hiç beğenmeyen insanlar da var biliyorum ama benim hoşuma gitti ya. Daniel Warren Johnson ben seviyorum sanırım. Evet, böyle çok fazla aksiyon, bombastik, işte ne bileyim sürprizler falan, biraz o tarafa yaslanan bir cilt. Fazla dramatik dönüşler oluyor hikayede. Ama okuması zevkli miydi? Zevkliydi. Bu da dördüncü sıradaki ciltti. Beşinci sırada Kara Gece. Otobiyografik, oldukça gerçek hayata dokunan bir cilt olduğu için özellikle dediğim gibi genç yetişkin arkadaşlara tavsiye ediyorum. Sizi düşündürebilecek, size bir şeyler katabilecek bir hikaye aynı zamanda. Karanlık bir hikaye ama oldukça gerçekçi bir hikaye. Çok güzel gerçekten. Superman Red Sun'ı da bu noktaya koydum. Bu kaçıncı oluyor? En iyi dördüncü cilt bu. Yani sonundaki twist olmasa daha gerilere düşerdi arkadaşlar. Artık biraz klasik bir cilt bu. Sevilen bir cilt. O yüzden biraz yüksek bir puanlama verdim. Okuması ama güzel gerçekten. Tavsiye ediyorum yani, okuması da keyifli olduğu için. Animasyonu da varmış bunun. Göz atabilirsiniz. Evet, Supergirl Yarının Kadını çok sevdiğim bir çizgi roman oldu. Keşke filmi de buna biraz daha yakın olabilseydi. Gerek sanat tarzı olsun, gerek böyle kalbinize dokunan noktaları olsun. Benim çok sevdiğim bir çizgi roman oldu bu. Evet, Batman Arkham Asylum. Bu da oldukça dediğim gibi böyle bir gerilim havasını çok iyi verdiği için, Arkham'ın geçmişine bir bakış attığı için ve tabii ki de ben Batman hayranı olduğum için belki ikinci sırada geliyor. Benim yaptığım sıralamada en azından. Ben sevdim bu cildi de. Biraz Batman olduğu için kıyak geçmiş olabilirim. Ama birinci sırada kıyak geçmedim. Superman cildi seçtim arkadaşlar. Superman klanı dağıtıyor. Yani bilmiyorum, ben böyle bir duygusal olarak bağ kurabildim. Böyle okuması çok hem keyifli hem okuması kolay bir ciltti. Keşke diyorum bunu küçük kızıma da okuyabilsem bu hikayeyi ama sanırım 10 yaştan başlıyor. 7'den 70'e derler ya, 10'dan 70'e diyelim, öyle okunabilecek bir hikaye. Hem su gibi akıyor hem böyle duygusal olarak size bir bağ kurabileceğiniz, bu işte bu Çinli kardeşleri de çok sempatik gördüğümüz, gerekse Daily Planet tayfasını oldukça sempatik gördüğümüz ve Superman'i de geçmişine, çocukluğuna flashbacklerle bize götürdüğü için Superman'i de sevdiren bir ciltti erken dönem hikayesi olarak. Ben bu Superman klanı dağıtıyor. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk sıradaki cilt buydu. Yani tekrar etmek gerekirse baştan üçüncü Supergirl, ikincisi Arkham Tımarhanesi ve birinci sırada da Superman klanı dağıtıyor. Böyle bir sıralama yaptım. Zamanla fikrim değişir mi bilmiyorum ama siz de kendi fikrinizi yazın aşağıya. Sizin için en iyi cilt hangisi olmalıydı bu ciltler arasında? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Belki bu serinin devamında yine bu tarz bir şey yapıp belki Marvel ciltleri, sadece Marvel olan bir bölüm yapabilirim. Farklı önerileriniz varsa da yazın siz. İncelememi istediğiniz ciltler varsa aşağıya yorumlara yazın. Ayrıca topluluk kısmına bir anket açtım. Bir sonraki inceleme videom Marvel cildi üzerine olacak. Yani 4 seçenek koydum oraya. Çünkü daha önce hiç Marvel cildine özel bir inceleme videosu çekmemişim. Bir sonraki incelemem bir Marvel cildiyle ilgili olsun istiyorum. Çizgi romanı ile ilgili. Bu ankette de oy kullanabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere arkadaşlar. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.